Merhaba arkadaşlar, Hisselong YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi orta vade için ucuz kalmış hisseler strateji videoma hoş geldiniz. Pazar günleri ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri inceliyoruz. Ay kapanışlarında ise arkadaşlar daha uzun vadeli bir stratejimiz var. Muazzam karlılıklar getirdiğine inanıyorum. Geçmiş performanslarında da daha önceki videolarımda göstermiş olduğum gibi muhteşem sonuçlar elde edilmiş. Uzun vadeli stratejimi henüz izlememiş bilmeyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bu stratejimizi kısaca hatırlatmamız gerekirse Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. En alt kısımda gördüğünüz indikatör. Böyle ismi bu şekilde yazılıyor. Ayarlarında girdiler kısmı 10 olacak. Daha ayrıntılı ayarlar için daha önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Hatta onu da kartını buraya bırakalım. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, üst tarafta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini, ikisinin arasında kesik olmayan yatay kırmızı çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. Stratejimizde -90 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde aynı zamanda kırmızı mum varsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz ve daha sonrasında -10 seviyesinin üzerine atıp -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde de elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Arada oluşan uyumsuzluklarda tedbir amaçlı elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Bu uyumsuzlukları nasıl tespit edeceğimizi öğrenmek için yine önceki videolarıma bakabilirsiniz. Bakın endeksimizde daha önce 12 Ağustos 2024 haftasında ve 19 Ağustos 2024 haftasında toplama yaptırıyor. Daha sonra 7 Ekim 2024 ve 14 Ekim 2024 haftasında toplamalarımızı yapıyoruz. Toplam 4 defa toplama yaptık ve sonrasında stratejinin sat dediği yere kadar %7,72'lik bir kazanç getirmiş. En son 2 hafta önce gelen düşüşlerle birlikte tekrardan -90 seviyesinin altında kaldı. Burada ilk alımımızı yaptık. Şu anda %3,70'lik karlılık içerisindeyiz. Daha geçmişe bakarsak bakın burada 16 Ekim 2023 haftasında -90 seviyesinin altında kalıyor. Buradan alımımızı yapıyoruz ve stratejinin sat dediği noktaya göre %34,99'luk bir karlılık elde ediyoruz. Biraz daha geçmişe gidersek 2023 Şubat döneminde ve Nisan döneminde toplam 3 defa toplama yapıyoruz. Yatay seyir içerisinde ve sonrasında stratejinin sat dediği noktaya göre %80'lik bir karlılık elde ediyoruz. Evet, mevcutta elimizde oluşturmuş olduğumuz bir portföyümüz var. Bu portföyümüzdeki hisselerin, enstrümanların durumları nedir? Bunları kontrol etmeden önce listemizi ekleyebileceğimiz yeni hangi hisseler veya enstrümanlar var? Bunları kontrol edelim. Hemen TradingView sitemizin ana sayfasına gidiyoruz. Sol tarafta 3 yatay çizgi var. Oraya tıklayıp ürünler kısmının içerisinden takipçiye geliyoruz ve hisseleri seçiyoruz. Açılan ekranda endeks kısmını BIST 100 olarak seçelim arkadaşlar. BIST 100 endeksi dışında kalan hisselerde bu stratejiyi uygulamanızı önermiyorum. Onun dışında burada yeni filtre ekleme butonumuz var. Tıklıyoruz ve Williams yüzler aralığı yazmaya başladığımızda çıkıyor zaten. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz. Filtre ekle diyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki kısma -70 yazıyoruz. Şimdi stratejimizde -90 seviyesinin altında kalan hisseleri filtrelememiz lazım. Ama aralığı 14 olarak geliyor ve bunu değiştiremiyoruz. Bizim stratejimizde aralığımız 10. Bu yüzden herhangi bir hisseyi dışarıda bırakmamak adına kontrol edebilelim diye -70 olarak yazıyorum. Ve uygula diyorum. 48 tane hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyorum. Bu sefer değerleme kısmından fiyatın deftere oranı yanındaki küçük oka tıklıyoruz. 5 ve altını seçiyoruz. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yine yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kurulum diyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. Bu arada listemize yeni hisseleri seçmeden önce hatırlatmak istiyorum ki burada anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen eğitim amaçlı. Şu anda 28 tane hisseye düştük. Bankacılık hisselerini listeye ilave etmiyorum. Zaten 2 tane bankacılık hissemiz listemizde mevcut. Bu yüzden bunları geçiyorum. BİM hissesinin daha önce borçluluk rasyolarını inceledik. Beğenmedik. Bankacılığı geçiyoruz demiştik. Turkcell zaten listemizde. Tasa hissesinin borçluluk rasyolarını beğenmemiştik. Ereğli listemizde Coca-Cola, Anadolu Efes, TAV Havalimanları ve Migros hisselerinin borçluluk rasyolarını son bilançolarına göre beğenmedik arkadaşlar. Taso artık uzun vadeli stratejimizde, bu yüzden orta vadeli stratejimize
Eklemiyoruz. AGO listesi borçluluk rasyolarını beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Medikal Park'ı ekleyebiliriz. İş, yatırım, menkul değerleri ekleyebiliriz. Anadolu Anonim Türk Sigorta borçluluk rasyolarını beğenmedik. Eklemiyoruz. Şimse'yi ekleyebiliriz. Ülker hissesinin borçluluk rasyolarını beğenmedik. Eklemiyoruz. Selçuk Eczacı Deposu, bunu ekleyebiliriz. Anadolu Hayat Emeklilik, Enerya hisselerinin borçluk rasyolarını beğenmemiştik, eklemiyoruz. TSKB listemizde, mavi listemizde, GESAN uzun vadeli listemizde, Göltaş listesini kontrol edebiliriz. ARD Grup Bilişim uzun vadeli listemizde. Evet, şimdi bu hisselerin dışında bir taraftan bu haftalık kapanışlara göre başka ekleyebileceğimiz enstrümanlar daha var arkadaşlar. Mesela gümüş gibi. Mesela bakın, ons gümüş -90 seviyesinin altında kapanışını yaptı arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasının da hala daha üzerinde, gayet güzel. Ons gümüş için bu hafta biz buradan ilk alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın, daha önce -90 seviyesine deyip buradan 23 Aralık 2024 haftasında şöyle zirvesine kadar %17.92'lik dolar bazlı bir yükseliş görmüşüz. Daha öncesinde 22 Temmuz 2024 haftasında yine -90 seviyesinde deyip tekrar yükselişe başlamış ve zirvesine %25'lik bir dolar bazlı kazanç sağlanmış. Biraz daha geriye gittiğimizde bakın, şu bölgede 2023 Eylül ayında yine baktığımızda şurada alımı yapıyoruz. Yine zirveye %15'lik bir dolar bazlı yükseliş geldiğini görüyoruz. Gümüş toplamak için şu anda ucuz seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Trump'ın getirmiş olduğu gümrük vergilerinin piyasaya yansıması arkadaşlar, alım fırsatı doğuracağını düşünüyorum önümüzdeki dönem için. Evet, onun dışında, yani gümüşün dışında S&P 500 ETF'i var arkadaşlar. Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Yabancı hisse senetleri alım satımına izin veren bir aracı kurumda bu ETF'i satın alabilirsiniz. Kodu VOO olarak geçiyor. Burada da bu hafta itibariyle ilk alımımızı ekliyoruz. Bakın, daha önce çok yakın bir seviyeden, -90 seviyesine çok yakın bir seviyeden tekrar yükselişe başladığını görüyoruz. Onun öncesinde Eylül 2023 ve Ekim 2023'te birkaç defa -90 seviyesinin altında kapandıktan sonra böyle baktığımızda %23'lük bir ilk etapta dolar bazlı yükseliş gelmiş. Daha sonrasında tekrar yükselişin devam ettiğini de görüyoruz. S&P 500 ETF olan VOO'nun da şu anda ucuz seviyelerde olduğunu düşünüyorum ve buralardan toplanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer ucuz seviyelerde kalan enstrümanımız Dow Jones ETF arkadaşlar. Amerika Dow Jones Endeksinin ETF'i. Bu da aynı şekilde Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Bunun da kodu DIA. D-I-A. Bu hafta ilk alımımızı burada ekliyoruz arkadaşlar. Öncesinde bakın, 6 Ocak 2025 haftasında -90 seviyesinin altında kapanış yapmış ve sonrasında 4 hafta boyunca yükseliş gelmiş, %7'lik. Biraz daha geriye gittiğimizde onun öncesinde 8 Nisan 2024'te -90 seviyesinin altında kapanış yapmış ve sonrasında yine yükseliş geldiğini görüyoruz. Şu anda bu ETF'in de ucuz seviyelerde ve toplanabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Evet, Medikal Park'a bakalım. Medikal Park'ta henüz -90 seviyesinin altında değiliz. Bu yüzden eklemelere başlamıyoruz. Bekliyoruz. İş, yatırım, menkul değerlerde de yine -90 seviyesinin tam böyle üzerinde olduğunu görüyoruz. Bir hafta daha bekleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da listemizden çıkartıyorum. Çimsa'ya bakalım. Evet, Çimsa hissesinde de -90 seviyesinin henüz altına düşmedik. Önümüzdeki haftaları tekrar takip edeceğiz. Bakın, Çimsa hissesinde daha önce bu stratejiyi uyguladığımızda 14 Ekim haftasında alımımızı yaptık ve stratejinin sat dediği 17 Şubat haftasına kadar baktığımızda %55.92'lik bir kazanç elde ettik arkadaşlar. Şu an için erken, bir hafta daha bekleyelim diyorum ben Çimsa hissesi için. Selçuk Eczacı Deposu hissesine baktığımızda burada da -90 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada da henüz toplamalara başlamıyoruz. Son olarak Göltaş'a bakalım. Göltaş'ta da yine -90 seviyesinin üzerindeyiz. Burada da toplamalara başlamıyoruz arkadaşlar. Türkiye borsası için bu hafta ekleyeceğimiz herhangi bir hisse yok. Amerikan borsasında
2 tane ETF'imiz var ve ayrıca gümüşte toplamalara başlanabileceğini düşünüyorum. Evet, bir de mevcutta listemizde olan hisselerin son durumlarına bakalım. Ondan sonra videoyu toparlayıp tamamlıyor olacağız. Tüpraş'ta başlıyoruz. Tüpraş'ta daha önce 7 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Ereğli listesine baktığımızda daha önce 6 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Henüz kâra geçemedik. Batışime bakalım. Evet, Batışim'de daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Enka'yı hissesine bakalım. Enka'yı hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. %22,38'lik bir karlılığımız var. Henüz eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelmedi. Maya devam ediyoruz. Şurada bir uyumsuzluk oluşmuştu 10 Mart haftasında. Burada elimizdekilerin yarısını satmıştık arkadaşlar. Bekliyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Ace Eczacıbaşı hissesine baktığımızda burada da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %10,93'lük karlılık içerisindeyiz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Yapı Kredi hissesine baktığımızda burada da eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce 2 defa toplama yaptık. Bakın Yapı Kredi hissesinde şu bölgede de toplamalarımızı daha önce yapmıştık. Ve sonrasında stratejinin sat dediği noktaya kadar şöyle baktığımızda %22'lik bir kazanç elde etmiştik arkadaşlar. Benzer bir yükselişi önümüzdeki dönemde bekliyor olacağız. TSKB hissesine baktığımızda burada da daha önce 2 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. QQQ Amerika Nasdaq Endeksinin ETF'i arkadaşlar. Hemen güncelleyelim kapanışına göre. 422,67 422,67. Evet, şu anda %14 dolar bazlı olarak zararımız var. Bu hafta 3. alımımızı burada ekliyorum arkadaşlar. Bakın daha önce de 29 Temmuz 2024 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış yaptı ve sonrasında baktığımızda %20'lik bir dolar bazlı kazanç elde ettik. Onun öncesinde 15 Nisan haftasında yine X90 seviyesinin altında bir kapanış yaptı ve sonrasında %20'lik bir yükseliş tekrar geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Benzer bir yükselişi önümüzdeki haftalarda tekrar bekliyor olacağız. Şu anda toplamak için uygun seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Evet, Turkcell hissesine baktığımızda Turkcell hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu ana kadar bir defa alım yaptık. %1,03'lük karlılığımız var. Astor'a baktığımızda Astor'da da bir defa alım yaptık. %11,51'lik karlılığımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Mavi hissesine bakalım. Mavi hissesinde de bir defa alım yaptık. %4,19'luk karlılığımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. BR hissesine baktığımızda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %11,91'lik karlılığımız var. Daha önce bir defa alımını yaptık. Evet arkadaşlar, videoyu burada tamamlıyoruz. Pazar günü kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseler hakkında bir video yapacağım. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.